Merhaba, Filistin Ajandası kanalına hoş geldiniz. Bugün 2006 yılında patlak veren ve Orta Doğu'daki dengeleri köklü bir şekilde değiştiren Lübnan-İsrail Savaşı'nı ele alacağız. Bu belgeselde savaşın sebeplerine, gelişmelerine ve sonuçlarına odaklanarak savaşın sadece askeri boyutunu değil, aynı zamanda insani ve siyasi etkilerini de inceleyeceğiz. 2006 yazında Lübnan'da yaşananlar, yüzyıllardır süregelen çatışmaların ve anlaşmazlıkların bir uzantısıydı. 1982'deki Lübnan Savaşı, İsrail'in Lübnan'a müdahalesiyle başlamış, bu süreçte Hizbullah'ın yükselişi ve bölgedeki direniş hareketlerinin güçlenmesine neden olmuştu. Hizbullah'ın karmaşık iç yapısı, mezhepsel çatışmalar ve Filistin sorununun varlığı bu savaşın patlak vermesine zemin hazırlamıştı. Özellikle Filistinli mültecilerin durumu ve bu mültecilerin Hizbullah ile olan ilişkileri savaşın dinamiklerini etkilemiştir. 12 Temmuz 2006'da Hizbullah'ın sınırdan düzenlediği bir saldırıda 2 İsrailli asker öldürüldü ve 2 asker kaçırıldı. Bu olay, İsrail'in Lübnan'a geniş çaplı bir askeri müdahale başlatmasına neden oldu. İsrail, olayın ardından Hizbullah'ı terörist bir grup olarak tanımlayarak askeri operasyonlar için uluslararası destek arayışına girdi. Hızla hava bombardımanları ve kara operasyonları ile savaşın alevleri büyüdü. İsrail'in hedefleri arasında Hizbullah'ın askeri altyapısı, roket fırlatma alanları ve liderlerinin saklandığı yerler vardı. Ancak bombardımanlar sivil alanları da kapsayarak büyük bir yıkıma neden oldu. 33 gün süren çatışmalar boyunca İsrail'in hava bombardımanları sonucu Lübnan'da binlerce bina yıkıldı ve milyonlarca insan yerinden edildi. Sivil kayıplar artarken Lübnan'ın şehirleri ve köyleri büyük zarar gördü. Birçok insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve insani yardım örgütleri bölgeye yardım ulaştırmakta büyük zorluk yaşadı. Hizbullah ise karşı saldırılarla direniş göstermeye devam etti. Savaşın ilerleyen günlerinde Hizbullah, İsrail topraklarına yönelik roket atışlarını artırdı. Bu süreçte Hizbullah'ın propaganda ve moral kaynağı olarak sunduğu başarılar bölgedeki direniş hareketleri için sembolik bir değer kazandı. Savaş, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Birçok ülke çatışmaların durdurulması için çağrılarda bulundu. Birleşmiş Milletler 11 Ağustos 2006'da geçici ateşkes ilan eden 1071 sayılı kararı kabul etti. Ancak bu ateşkes sonrası da bölgedeki gerilim devam etti. Ayrıca savaşın bölgedeki etkileri uluslararası ilişkilerde de yankı buldu. İran ve Suriye Hizbullah'a destek vererek bu çatışmayı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştı. Savaş 1200'den fazla Lübnanlı ve 160'tan fazla İsrail'in hayatını kaybetmesine neden oldu. Altyapının tahribi, eğitim ve sağlık hizmetlerini derinden etkiledi. Mülteci krizi uluslararası yardımlara ihtiyaç duydu ve Lübnan'da sosyal yapının zayıflamasına yol açtı. Bu çatışma bölgedeki siyasi dengeleri değiştirmiş ve Hizbullah'ın güçlenmesine yol açmıştır. Aynı zamanda bu savaş, Filistin sorununun uluslararası gündemdeki önemini artırmış, Orta Doğu'daki barış müzakereleri üzerinde derin etkiler bırakmıştır. 2006 Lübnan-İsrail Savaşı sadece bir askeri çatışma değil, aynı zamanda derin sosyal ve siyasi etkileri olan bir olaydır. Bu belgeselde ele aldığımız meseleler hala günümüzde tartışılmaya devam ediyor. Savaşın ardından gelen insani trajediler ve siyasi belirsizlikler bölgede kalıcı izler bırakmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Filistin Ajandası'ndan daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu belgeselin Orta Doğu'daki çatışmaların anlaşılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz.